Arkadaşlar Dubai'den herkese selamlar. Bugün sizlerle biraz yürüyelim, biraz da Dubai'deki kurallarla alakalı bazı konulardan bahsedelim istedim. Aslında sadece kurallardan bahsetmeyeceğim. Dubai'deki hayatımızla alakalı bazı sorular var aklımda. Bu soruların cevaplarını vereceğim sizlere. Eminim ki sizin de çok merak ettiğiniz sorular vardır içerisinde. Dilerseniz hadi başlayalım. Öncelikle birinci soruyla başlamak gerekirse Dubai'deki kurallar nasıl? İnternette yazdığı gibi çok mu sıkı? Burada aslında internetteki dolanan hurafelerle alakalı birazcık bilgilendirme yapmak istiyorum. Çünkü internette birçok farklı bilgi dolanıyor ve bu bilgiler aslında insanların kafasını karıştıracak nitelikte. Şimdi öncelikle Dubai aslında kağıt üstüne baktığımızda şeriatla yönetilen bir ülke. Ama bu ülkede gayrimüslim nüfusun da çok olması nedeniyle birazcık Avrupa'yı tarzda bir yönetim şekli görülüyor. Evet, yasalarda katılık var fakat kurallarda genellikle daha Avrupa'yı tarzda ilerliyorlar diyebiliriz. Örneğin en büyük yanılgılardan birisi işte Dubai'de çiftlerin el ele tutuşması yasak. Dubai'de birbirlerine sarılması yasak çiftlerin ya da dışarıda kıyafetler çok uzun olmalı, çok kapalı olmalı gibi sorular var. Bunlar aslında birer yanılgı maalesef. Dubai'de kıyafetler konusunda çok özgürce giyinen kadınlar ve erkekler var. Belli bir yere kadar tabii ki sınırları çizmişler. Yani belli bir yere kadar izin veriliyor fakat bazı sınırların aştığı yerlerde müdahale edilebiliyor devlet tarafından. Yani daha doğrusu güvenlik güçleri ya da polisler tarafından. O yüzden aslında kıyafet konusunda çok da katı, çok da böyle sıkıntılı bir yer diyemeyiz. İnsanlar gayet rahat bir şekilde giyinip sosyal hayatlarına devam ediyorlar. Bir diğeri Dubai'deki bu çiftler arasındaki kurallar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ben ilk videoda bahsetmiştim. Ben eşimle birlikte Dubai'ye taşındım ve burada beraber yaşıyoruz. Yaklaşık 5 aylık bir süreçte birçok yere gittik, birçok yerde bulunduk ve hiçbir şekilde el ele tutuşma ya da sarılma ve benzeri gibi konulardan başımıza olumsuz bir durum gelmedi. O yüzden rahat olabilirsiniz. Tabii ki de bazı sınırlar var. Bahsettiğim gibi ülkenin yönetim şeklinden kaynaklı ve hani dini konuları biraz daha üst seviyede yaşadıkları için sonuçta şeriat yönetilen bir ülke kağıt üstünde de olsa. Bu yüzden hani bazı şeylere dikkat etmekte fayda var. Malum onlar nasıl gayrimüslim nüfusun dikkat ettiği şeylere dikkat ediyorlarsa bizim de aslında bu ülkenin kurallarına ve yasalarına dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle ilk soruyu böylece cevaplamış olayım sizler için. Ama tabii ki şöyle de bir bilgilendirme yapmadan geçmeyeceğim. Gerçekten bazı kurallarda çok sıkılar. Örneğin trafik kuralları. Trafik kurallarına çok ciddi derecede önem veriyorlar. Hatta şöyle bir örneklendirme yapayım. Dubai Marina civarında bir trafik ışığı var. Dubai'de çok meşhur bir trafik ışığı burası. Tramvay yolunun geçtiği bir trafik ışığı ve burada eğer kırmızı ışıkta geçerseniz şu anki yasalara göre iki farklı seçenek oluyor. Ya devlet sizden 30 bin dirhem ceza kesiyor ve bu cezayı alıyor ya da ehliyetinize belli bir süre el koyup ve bu süreçte araba sürmenizi engelleyerek bir de üzerine yine para cezası kesiyor. Bu şekilde ciddi cezaların olduğu bir ülke, özellikle yayaya saygının çok yüksek olduğu bir ülke. Yaya geçitlerinde tıpkı Avrupa'daki gibi adım attığınız zaman bütün arabalar duruyor, durmak mecburiyetinde. Çünkü ülkede yaya önceliği var. Trafik kurallarında da kırmızı ışıklarda geçmenin ciddi cezaları var. Kaza yapmış araçların videolarını çekip paylaşmanın ciddi cezaları var. Belki internette görmüşsünüzdür zaten bunları ama özellikle ben tekrardan bahsetmek istedim. Kurallar olarak genel anlamda bunları söyleyebilirim. İsterseniz ya da merak ettiğiniz başka kurallar varsa ilerleyen videolarda sadece kurallar adı altında başka bir detaylı videoda yapabiliriz zaten. Dilerseniz ikinci soruya geçelim. Dubai'deki trafik kurallarından bahsetmişken aslında bir de Dubai'deki ulaşımdan bahsetmek istiyorum. İkinci sorumuz da bu olsun. Dubai'de ulaşım nasıl sağlanıyor? Ulaşım için en kolay olanaklar nelerdir? Arkadaşlar Dubai'de ulaşım için otobüs, metro, tramvay kullanabiliyorsunuz. Yine Uber ve Careem aslında dünyada da çok bildiğimiz bir uygulama olan Uber. Burada bir de lokal olarak kullanılan bir uygulama var. Onun da adı Careem. Ve aslında şöyle de bir dipnot paylaşayım. Careem aslında Uber'in satın aldığı bir platform. Aslında ülkedeki iki tane en önemli ulaşım uygulamasını Uber tek çatı altında yönetiyor diyebilirim. Eğer buraya yaşamak için geldiyseniz araba almanız bence şart. Çünkü mesafeler gerçekten çok uzak ve bu mesafelere yolculuk yaparken otobüs, işte tramvay, metro ya da Uber, Careem gibi seçenekleri kullanmak sizin için çok fazla maliyetli olabilir. En temizi bir araba satın almak ve o araba ile ulaşımınızı sağlamak. Eğer turist olarak geliyorsanız
Otobüs, tramvay, metro kullanabilirsiniz. Uber ve Careem kullanabilirsiniz. Burada size önerim şu, otobüs ağı birazcık zayıf gibi. Yani benim açıkçası tecrübe ettiğim ve analizlerimden yola çıkarak ortaya çıkarttığım bir teori bu. Ama metroyu çok aktif bir şekilde kullanıyor buradakiler. Siz de dilerseniz metro ile ulaşımınızı sağlayabilirsiniz. Ya da turist olarak geldiyseniz ve birazcık da keyfinize düşkün bir insansanız, yani çok fazla otobüs, metro vesaire uğraşmayayım diyorsanız araba kiralamak da en mantıklı seçenek olacaktır. Eğer turist olarak geldiyseniz Türk ehliyetinizle vize süreniz boyunca burada araç kullanabiliyorsunuz. Ama eğer resident dediğimiz, yani burada oturum izniniz varsa, Türk ehliyetiniz burada oturum izni aldıktan sonra iptal oluyor ve buranın ehliyetine çevirmeniz gerekiyor. Ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki resmi bir anlaşma var. Bu anlaşma sayesinde 10-15 dakika civarında hemen bizim Türk ehliyetini buradaki ehliyete çevirebiliyoruz. Hani herhangi bir sınav vesaire girmeye gerek kalmıyor. Bunun da yaklaşık bir 1100-1200 dirhem civarı bir ücreti var toplam olarak, işte sağlık vesaire falan, onlara giriyorsunuz. Onlarla birlikte totalde o kadar bir rakam oluyor. Bu arada Uber ve Careem için şöyle bir bilgilendirme yapayım sizlere. Arkadaşlar, eğer turist olarak geldiyseniz Uber kullanmak yerine Careem'i tercih edin. Çünkü Careem mesafeler arasında Uber'den çok daha hesaplı götürüyor ve daha hızlı bulabiliyorsunuz aslında Careem'i. Daha lokal bir uygulama olduğu için buradaki şoförler de genelde Careem'i aktif olarak kullanıyorlar. Fakat maalesef bazen bilmeyen turistler gelip daha pahalı olan Uber'i seçebiliyorlar. Daha bildikleri bir uygulama olduğu için. O yüzden hani Uber'i kullanmaktansa buranın lokal uygulaması olan Careem'i kullanmanız siz için daha avantajlı olabilir açıkçası. Şimdi Dubai'de araba kiralama, Dubai'de gezme vesaire falan filan dedik ama nasıl geleceğiz bu Dubai'ye biz? Ondan da biraz bahsedeyim. Arkadaşlar, Dubai aslında hükümet olarak da toplum olarak da Türkleri çok seven bir yapıda. Bu yüzden Türklere vize konusunda birazcık kolaylık sağlıyorlar diyebiliriz. Bir turist vizesine başvurduğunuz zaman ortalama 24 saat içerisinde vizeniz elinize ulaşıyor ve ülkeye girdiğiniz ilk günden itibaren vizenizin günü başlıyor. Yani siz örneğin 30 günlük bir vize aldınız diyelim. Ama 10 gün sonra ülkeye girdiniz, vizeniz 10 gün sonra başlıyor. Ve ülkeden vizeniz bittikten sonra çıkmadığınız her gün için bir ceza bedeli ödüyorsunuz. Bu da aklınızda olsun. Yani bildiğim kadarıyla da burada turist vizeniz varken vizenizi burada yenileyemiyorsunuz. Ya da sadece vizenizi aldığınız acenta aracılığıyla yenileyebiliyorsunuz. O şekilde biliyorum. Eğer hani böyle bir fikriniz varsa da şimdiden aklınızda bulunmuş olsun. Tamam kardeşim, ulaşım işini hallettik, vizeyi de aldık ama nedir bu uçak biletlerinin fiyatları? Biraz da ondan bahsedeyim. Şöyle, biz aslında eşimle buraya taşınmaya karar verdiğimizde kısa bir süre içerisinde biletimizi aldık. Yaklaşık bir 15 gün sonrasını aldık. Ağustos ayında gelmiştik ve ortalama 2 kişi için 8 bin lira civarı bir bilet bedeli ödedik. Şöyle bir bilgilendirme yapayım. Aslında hani genel olarak bilet satın alırken biz genelde biraz daha erken tarihten almaya çalışırız ki hani biraz daha uyguna gelsin diye. Fakat Dubai için şöyle bir durumdan bahsedebilirim. Bazen gerçekten uçak bileti fiyatlarında yakın tarih olmasına rağmen gerçekten ciddi indirimler yapılabiliyor. O yüzden hani anlık takip etmek, sürekli takip etmek çok daha avantajlı. Yakın bir tanıdığım yine Dubai'ye gelebilmek için vize almıştı. Yaz tarihinde almasına rağmen 3 kişi için 22 bin lira kadar bir rakam ödedi. Fakat örneğin ben Aralık ayında Türkiye'ye gidip geldim ve kendim için sadece 5 bin lira gidiş geliş bilet parası ödedim. Ve bu bileti 10 gün öncesinde falan almıştım. O yüzden hani anlık takip etmek ve devamlı takip etmek gerçekten çok önemli. Bilet fiyatları ile ilgili de böyle bir bilgilendirme yapmış olayım sizlere. Bir diğer sorumuz da Dubai'de hava şartları nasıl? Arkadaşlar, aslında bilinenin aksine burada bir yanılgı söz konusu. Dubai, evet, çöl ikliminde ve çok sıcak bir bölge, çok sıcak bir şehir. Fakat burada şunu bilmek gerekiyor. Dubai'de Kasım ve neredeyse Nisan ayına kadar diyebiliriz, gerçekten birazcık havaların serinlediği ve serin iklimde insanlar yaşamaya devam ediyor. Fakat Mayıs ayı ve Eylül ayının sonu, Ekim ayları gibi gerçekten inanılmaz sıcak oluyor. Ki özellikle yaz aylarında buraya gelmeyi düşünüyorsanız inanılmaz sıcaklara kendinizi hazır edin bence. Şöyle ki, gün içerisinde gerçekten dışarıda gezmek inanılmaz stresli ve sinir bozucu oluyor. Çünkü inanılmaz sıcak oluyor. Genelde gündüzleri AVM'leri vesaire tercih ediyor insanlar, klimalı yerleri. Yani bazen sokaklarda bile klima oluyor gerçekten. Eğer siz de böyle bir şeyi tercih ederek yaz tatilinizi burada geçirmeyi düşünüyorsanız tabii ki tercih edebilirsiniz. Ama tabii ki dediğim gibi bu sizin tercihiniz. Benim size tavsiyem, burada Kasım ayı gibi ya da kış ayları gibi özellikle buraya gelirseniz
çok daha rahat bir şekilde gezersiniz. Şöyle bir örnek de vereyim. Ben normalde çok üşüyen bir insan değilimdir. Şu anda Ocak ayındayız ve üzerimde uzun kolluyla yürüyüş yapıyorum ve içi de yani yünlü bir kazak üzerimdeki. O yüzden hani hava şartları genel olarak böyle diyebilirim. Bunlara kendinizi hazırlayarak gelirseniz çok daha rahat edersiniz. Başka bir sorudan bahsetmek gerekirse Dubai'de yaşam nasıl, alım gücü nasıl, ekonomi nasıl? Kısacası para işleri nasıl? Bundan biraz bahsedeyim. Arkadaşlar Dubai skala olarak gerçekten çok ilginç maaş skalalarına sahip bir şehir. Şöyle ki zaten çalışan kitlenin çoğunluğunu beyaz yakalar oluşturuyor. Nedeni de aslında Türkiye'den ve diğer dünya ülkelerinden çok fazla beyin göçü alan bir yer. Çünkü maaşlar gerçekten çok yüksek standartlarda, yaşam çok yüksek standartlarda ve şirketlerin, hükümetin çalışanlara verdiği ayrıcalıklar çok yüksek standartlarda. Hükümetin verdiği ayrıcalıklardan bahsetmek gerekirse vergi konusu burada devreye giriyor. Arkadaşlar Dubai'de hiçbir şekilde gelir vergisi ödemiyorsunuz maaşınızdan. Ülkede yalnızca %5 KDV var. Bunu da 2018 yılında getirmişler. Yani aldığınız bütün maaş cebinize olduğu gibi gelir olarak giriyor diyebiliriz. Şirketlerin burada sunduğu avantajlara gelirsek de genelde konaklama giderlerinizi karşılıyorlar, şirket arabası verebiliyorlar, çocuklarınızın okul masraflarını karşılayabiliyorlar, servis masraflarını karşılayabiliyorlar. Ya birçok uluslararası kurumsal şirket aslında bunları standart haline getirmiş durumda. Bir yerde de aslında yapması lazım. Çünkü dünyanın bir ucundan buraya beyaz yakalı bir yöneticiyi ya da beyaz yakalı bir çalışanı çekmek istiyorsa ona diğer ülkelerde olmayacağı kadar farklı ayrıcalıklar vermek zorunda maalesef. Aslında maalesef diyorum ama bu çok güzel bir şey. Çünkü buradaki yaşam standartınızı çok arttıran bir şey. Eğer diliniz iyiyse yani dil seviyeniz, İngilizceniz, bu arada ülkenin ana dili İngilizce, Arapça ile birlikte. Çünkü gerçekten çok yoğun bir gayrimüslim nüfus yaşıyor ve farklı milletlerden çok fazla insan yaşıyor. Arapçayı herkes öğrenemeyeceği için aslında ülkenin ana dillerinden birisi de İngilizce. Hatta devlet kurumlarında bile İngilizce konuşuluyor. O detayı da vermiş olayım sizlere. Eğer iyi seviyede İngilizceniz varsa buradaki kurumsal firmalara çok rahat girebilirsiniz diyebilirim. Çünkü işçi açığı ve iş açığı çok fazla olan bir yer aslında. Dubai bir nevi fırsatlar ülkesi diyebiliriz. Hem iş kurabilmek için, hem iş yapabilmek için, hem de kurumsal hayatta işe girebilmek için. Çünkü evet çoğu insan tercih ediyor ama çoğu insan da tercih etmediği bir bölge aslında Dubai. İkliminden kaynaklı ve hani yaşam tarzından kaynaklı. Müslüman bir ülke olduğu için gayrimüslim insanlar tercih etmiyorlar. Ya da sıcak çöl iklimine alışık olmayan milletler tercih etmeyebiliyorlar genelde. O yüzden hani bunlar önemli kriterler. Eğer bu kriterler sizin için önemli değilse ya da bu kriterler sizin için uygunsa daha doğrusu buraya yaşamak ve çalışmak için gelebilirsiniz. Zaten çalışma vizeleri de, turist vizeleri de yani genel olarak Türkiye pasaportuna sahip insanlara vizelerde genelde kolaylık sağlanıyor. İkili ilişkilerimizin iyi olmasından kaynaklı bu da aslında. Bunu da böyle bir bilgi olarak paylaşabilirim. Bu arada sadece çalışmaktan bahsederek geçmeyelim. Alım gücüyle alakalı da biraz bilgi vereyim. Arkadaşlar Dubai'de alım gücü gerçekten yüksek çünkü maaşlar çok yüksek. Tabii ki bu biraz daha üst pozisyonda çalışanlar için, kurumsalda çalışan insanlar için geçerli. Ortalama garson maaşlarından bahsetmek gerekirse hani en genel alt hizmet grubundan bilgi vermek gerekirse garsonlar ortalama 3.000 ila 6.000 dirhem arasında maaş alıyor ama tabii ki bu gerçekten bölgeden bölgeye, çalıştığınız restorana ve restoranın tipine göre çok değişiyor. Çok ultra lüks bir restoranda çalışıyorsunuzdur. Bahşişlerle birlikte sizin maaşınız çok daha yüksek seviyelere çıkıyordur. Normal bir restoranda çalışıyorsunuzdur. 2.000, 3.000 dirhem, 4.000 dirhem alıyorsunuzdur. Bu biraz da çalıştığınız bölgeyle alakalı aslında. Bunun dışında gördüğünüz gibi yaşam gerçekten burada dışarıda anlatıldığı gibi değil. Yapay olarak oluşturulmuş göller var. Zaten çok yakın bir mesafede Dubai'ye, denize kıyısı olan bir yer. Birçok ünlü plajı var. Birçok ünlü, dünyaca ünlü otelleri var. Yani o yüzden evet aslında yapay olarak oluşturulmuş bir bölge genel anlamda. Fakat bu yapaylığı yer yer hissediyor, yer yer hissedemiyorsunuz. Yani yaşamda çok bir şey değiştiriyor mu diye sorarsanız çok da bir şey değiştirmiyor aslında. Alım gücüne tekrar dönecek olursak yeme içme fiyatlarından da kısaca bir bilgi vereyim. Arkadaşlar eğer Dubai'de yaşıyorsanız ya da turist olarak geldiyseniz nerede ne yiyip içeceğinizi biliyorsanız gerçekten çok uygun rakamlara karnınızı doyurabilirsiniz. Bunun için iki farklı örnek vereceğim.
Eğer Dubai Mall'daysanız otopark katında Waitrose adında bir süpermarket var. Bu süpermarkette arkadaşlar gerçekten çok uygun rakamlara ev yemeği diyebileceğimiz da işte sandviçler, hamburgerler, et yemekleri, tavuk yemekleri, şavarma, buranın döneri oluyor şavarma. Bunları çok uygun rakamlara yiyebilirsiniz. Biz genelde fast food zincirlerinin olduğu bu yemek alanlarından ziyade bu süpermarketi tercih ediyoruz Dubai Mall'a gittiğimizde. Emirates Mall için de şunu söyleyebilirim. The Mall of Emirates'te de alt katında Carrefour var. Carrefour'a gittiğinizde gerçekten inanılmaz büyüklükte olduğunu göreceksiniz ve bu Carrefour'un belli bir bölgesi tamamen yemek yemek için ayrılmış durumda ve gerçekten çok cüzi miktarlara yemek yiyebiliyorsunuz. Yine birçok çeşit yemek var. Balık, et, tavuk, işte tatlılar, kurabiyeler, sandviçler, inanılmaz çeşitler mevcut ve ortalama hani 2 kişi gittiğiniz zaman 30 dirheme bile karnınızı çok rahat doyurabiliyorsunuz. Dubai Mall için de birkaç gün önce şöyle bir örnek vereyim. Eşimle gittiğimde Dubai Mall'un alt katındaki bu Waitrose süpermarketten eşim pilav ve nohutlu bir yemek yedi. Bir tabak, yani ortalama 100 gram pilav ve 100 gram nohut yemeği olarak. Ben de 100 gram pilav ve 100 gram çok lezzetli soslu bir tavuk vardı. Ben de o yemekten yedim. Ve ben 5 dirhem, eşim de 4 dirhem ödedi bu yemek için. Yani 9 dirheme karnımızı doyurduk ki hani food court dediğimiz bu alışveriş merkezlerinin içerisindeki yemek alanlarında karnınızı bu rakamlara doyurmanız gerçekten biraz zor aslında. Çünkü genelde ortalama yemek fiyatları 15 dirhemden başlıyor. 60-70 dirhemlere kadar gidiyor. Nerede ve ne yediğinize bağlı olarak. Bu arada hizmet grubundan bilgi verdik maaşlar için ama aynı zamanda kurumsal şirketlerle alakalı da kısa bir bilgilendirme yapayım. Hani çok böyle ortalama bir maaş hesaplamamız zor. Çünkü dediğim gibi maaş aralıkları biraz farklılık gösteriyor Dubai'de. Ama şöyle, kurumsal şirketlerde ortalama pozisyonlarda çalışan beyaz yaka için 10 bin 15 bin dirhemden maaşlar başlıyor ve çok ciddi seviyelere kadar gidiyor arkadaşlar. Hani bu çalıştığınız pozisyona, çalıştığınız şirkete ve sizin aslında kariyer olarak değerinize bakıyor. Hani birçok farklı kriter burada devreye giriyor. Ama hani ortalama 10-15 bin dirhemden başlıyor diyebilirim kurumsal şirketler için. İyi, uluslararası kurumsal şirketler için geçerli. Fakat dediğim gibi maaş skalası çok geniş olduğu için hani şu rakam ve şu rakam arasında diye bir aralık vermek biraz zor Dubai'de. Ama ortalama başlangıç maaşlarını zaten söylemiş olduk. Bu arada maaşlar bu kadar yüksek olduğu için ya da maaşlar bu kadar değişken olduğu için kiralar da aynı şekilde değişken, çok yüksek olan bölgeler var, çok ortalama seviye olan ya da az olan bölgeler var. Tabii ki de bu değişen rakamlara göre buradaki yaşam standartlarınız da değişiyor. Örneğin 3000 dirheme kiraladığınız bir evde çok daha standart bir yaşam sürebiliyorsunuz. Ama örneğin yıllık 300 bin, 400 bin dirheme kiraladığınız bir villada da çok ultra seviye bir hayat sürebiliyorsunuz aslında. Yıllık bahsettiğim bu rakam. Cidden bu rakamlara evler var. Çok daha yüksek rakamlara evler var. Zaten Palmiye Adası'nı duymuşsunuzdur, dünyaca ünlü. Palmiye Adası'nda bu bahsettiğim rakamların da çok üstünde evler var. Kiralık evler zaten zor bulunuyor orada bildiğim kadarıyla. Satılacak olan evler de çok çabuk bir şekilde tükeniyor. Dünyanın gözde noktası diyebilirim hani neredeyse. Genel anlamda bu bilgiyi de paylaşmış olayım. Biraz da Dubai'deki sosyal hayattan bahsedeyim. Arkadaşlar hani konuşmamın başında da bahsettiğim gibi Dubai aslında Müslüman ve şeriatla yönetilen bir ülke olduğu için burada da birazcık hani soru işaretleri oluşabiliyor insanın aklında. Ama şöyle bir bilgi vereyim. Dubai'de sosyal hayat gerçekten çok aktif. Çünkü farklı milletlerden, farklı kültürlerden çok fazla insan var ve bu insanlar sonuç olarak bir sosyal yaşam çatısı altında birleşmek zorundalar. Çünkü burada hayat eğer böyle bir birleşme olmazsa gerçekten çekilmez durumda olur. Şöyle gerçekten ciddi sosyal olanaklar ve sosyal imkanlar var. Havuz partileri, sahil partileri, dışarıda arkadaşlarınızla oturup dolaşabileceğiniz yerler, çok iyi restoranlar, çok iyi kafeler vesaire vesaire saymakla bitmez hani bunların sayısı ya da neler olduğu. O yüzden hani sosyal hayat konusunda da eğer herhangi bir şüpheniz ya da herhangi bir sorunuz varsa bunun da çok fazla dert edilebilir olmadığını düşünebilirsiniz. Çünkü Dubai'de sosyal hayat gerçekten çok aktif ve çok eğlenceli. Bu arada hani sosyal hayat olmazsa burası çekilemez olur derken şunu anlatmak istedim. Sadece çalışıp para kazandığımız ve o parayı harcayıp bitirdiğimiz, hiçbir şekilde sosyalleşmediğimiz bir ortamda zaten dünyanın neresinde olursanız olun hani orası çekilmez olur ve hiçbir şekilde keyif almadan yaşarsınız orada. O yüzden hani sosyal hayat hayatın bir gerçeği, sosyalleşmek hayatın bir gerçeği ve bunu da burada en iyi şekilde zaten değerlendirebiliyorsunuz ve yaşayabiliyorsunuz. Hani Dubai bu konuda da gerçekten eksik bir yer değil. Hatta çok fazla bir şekilde
size bu konuda çok fazla doyuma ulaştırabilecek bir yer. Hani bunu da ekstra bir bilgi olarak söylemek istedim. Genel olarak benim bahsedeceğim aslında sorular ve cevaplar bunlar. Yine sizin aklınıza gelen sorular varsa mutlaka yorumlar kısmından sormayı unutmayın. Ya da Instagram'da DM'den bana ulaşabilirsiniz ya da mail atabilirsiniz. Hangisi sizin için kolay olursa. Aklınıza gelebilecek bütün soruları cevaplamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Zaten yeni videolarda bolca birlikte olacağız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Biliyorsunuz ki bunlar YouTube'da içerik üretenler için çok önemli. Ben de sizin bu desteğinizle kanalımı çok güzel yerlere getirebileceğime inanıyorum. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşürüz.